Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güne böyle halı yıkamayla başladım. Gün dediğim öğlen oldu, ezan okunuyor. Şöyle salon halısını serdim balkona. Buraları böyle kaldırdım, masayı yatırdım, oraya çiçekleri, halısını topladım. Böyle boşalttım burayı. Halıyı serdim, şöyle ıslatayım biraz böyle beklesin. Ondan sonra bir güzel köpürtelim bunu. Belki şey yaparım, koridorla Efe'nin halısını da yıkarım. Başladım. Bugün onları yaparsam çok iyi olur. Kalanını da başka zaman artık. Bakın, halımda hiç leke yok, yani temiz, ama tabii ki illaki rengi değişmiştir. Sonuçta bir senedir yıkanmıyor bu halı. Böyle bir güzel ıslatayım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle kaseye biraz beyaz kalıp sabun rendeledim. Biraz da çamaşır sodası koydum. Böyle 2-3 yemek kaşığı gelirdi. Arap sabunu ekleyeceğim. Efe sütçü geldi, kapıyı aç. Onlarla beraber halımı yıkayacağım. Aslında toz deterjanla yıkayacaktım da. Tam tersi, deterjan bitmiş evde. Toz deterjan sıvı var da toz yok. Sonunu dün eklediydim. Sütümü de şöyle tencereye aldım arkadaşlar. Şöyle içine bir tane kaşık bırakayım. Halıya dalıp unutmayalım, taşmasın. Deterjanı böyle iyicene kabardıkça kabardı. Bakın şöyle sabunu iyicene eridi içinde. Şimdi başlayalım. Halıyı da güzelce ıslattım. Her yer ıslandı. Ama ben bunu balkona nasıl götüreceğim şimdi? Buraya da böyle havlu vardı bir tane eski. Onu serdim. Böyle her yer dağıldı biraz. Islanmış mı? Evet. Ama şuralar biraz kullanmış. Tamam, şimdi şundan şöyle biraz gezdirelim üzerine. Bununla güzelce fırçalayacaksınız. Çek ayağını annem. Yalnız fırçam kötü ya. Şunu kenara alalım. Geçen sene fırçam kırılmıştı. Şu tutma yeri, üstü. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Şu büyük fırça var da onunla da ne kadar olur bilmiyorum. Bakalım. Olmazsa havlu falan, öyle onlarla geçeceğiz. Soğan torbası aslında çok güzel halı yıkıyor. Çok güzel köpürtüyor. Bir tane bahçede vardı, onu bir kenara koymuştum. Ama kaldı, getiremedim onu daha. Neyse artık. Fırçayı alabilirsin Efe eline. Hangisi bu mu? Ha, başka fırçam yok zaten. O küçükle yap şimdi. Hadi bakalım. Hadi ona bakayım. Neye? Büyüye mi? Onu Al. daha rahat yapmam. Çay dökülen yerde falan bir yerde iz kaldıysa... Çay dökülen yer yok. O zaman temizlendi zaten. Şurada bir leke var. Şöyle biraz da Arap sabunu gezdireceğim. Çek anne. Oraları tekrar yapmam. Yeter. Yeter mi? Tamam, yeter. Sütüm kaynadı arkadaşlar. Taşırmadan şöyle güzelce altını kapatıyorum. Burada Ayşe bize cacık yapıyor. İnşallah yapmaya çalışıyor. Biraz dağınık çalışıyor ama öyle böyle öğrenecek işte. Buralar böyle. Buraya da nohut çıkarttım. Pirincimi ısladım. Şöyle tavuk vardı. Buzlu, bu erisin. Bununla pirinç pilav yapacağım, böyle tavuklu, nohutlu. Yanına cacık yapıyor Ayşe. Salatamız olur. Belki de salatayı hiç yapmam. Kavun var, kavun keserim. Öyle onlarla yeriz. Şimdi ben balkona geçiyorum artık. Balkonda kim var? Efe var. Fırçalıyor mu Efe? Efe sıkıldı, oyun oynuyor artık.
çekiyorum. Bununla oynayacağız mı böyle biz? İşimiz var bizim. Gerçekten işimiz var. Yaptıracağım oğlum. Daha çok çekeceğim. Merak etme. Çok su hemen yersin. Daha o hortumla su tutacağız bir sürü. Ortamda su ben tutacağım. O sırada sen çekince mi? Tamam. Koltukları da öbür seneye yıkıyor. Temizlediğim haldan çıkan suya bak. Leke yoktu ama yine de denge gitmişti yani. Seneye koltuğu da halıyı da yıkıyor. Tamam. Şöyle deterjanlı suyunu çektim önden. Şimdi durlamaya geçtik. Gel şu başa getir. Sen tut Efe, ben de şey yapayım. Sen çek. Çekeyim. Sen mi çekeceksin? Hı. Tamam hadi ver o zaman bana onu. Biraz bütün soğuk gelir. Bak biraz patlar. Hatırla. Evet orası. Bu tuvaletler için normal, hava için değil. Bunlar yıkanır. Üst suyunlar yok. Tamam hadi. Sana dondurma vereceğim. Hafiften dondurmayı. Hafifti benim oğlum. Çok çalıştı ya. Ya. Şu çocuk kadar çalışan var mı? Yok. Dondurmayı hep hafif koymuşlar. Şu çayı versene aşkım bana bir. Küçük bir çayı. Silahtan yaşamış. Kaplıyor mu? Evet evet evet. O zaman her Şurayı yeri çeker misin be? bir kere çektim. Tekrar. Tamam. Halıyı yıkadık, tertemiz oldu. Ama şimdi bir sorunumuz var. Ben bu halıyı nasıl kaldıracağım? Yani kaldırabilmem imkansız. Aşırı ağır. Kaldıramayız annem, belimiz ağrır. Yani şu uç kısma geldiğimde sarmaya bilene aşırı zorlandım. Alt kısmını geri üstüne attım. Of, Efe dedemin kaydı bir düştü. Ben onu tek bu kadar kaldırdım. Bu nasıl oldu? Kaldıramazsın annem. Üstü falan hep ısladı, düştü yere. Şimdi ben koridorun halılarını da yıkayayım dedim. Ama ilk önce bunu kaldırmam lazım. Nasıl yapacağız onu hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar, halının bir tanesi yıkandı. Sandalyeye böyle poşet geçirdim. Üstüne biraz çok zorlandım. Ucundan biraz geçirdim, sandalyenin üstüne koydum. Ondan sonra sandalyeyi iterek böyle ortasına kadar getirdim. Ondan sonrası kolay zaten. Sandalye şuradaydı ya. Buradan oraya çektim. Böyle altlarına da şu ağırlıklar vardı. Tamam oğlum. Onlardan koydum. Böyle bu sırksın. Şimdi diğer halıyı ıslatacağız. Ama ondan önce bir dondurma keyfi yapacağız artık. Dondurmayı hak etti. Özellikle Efe hak etti. Çok çalıştı. Bana bayağı faydası oldu. Ama şuraya hazırladığım deterjan karışımı var ya, onu devirdi. Bilmiyorum iz kalır mı, nasıl olacak orası. Üstünden bir sildim de. Böyle bir yandan temizliyoruz, bir yandan batırıyoruz yani. Aç annem aç. Islatalım bir hemen. Tamam. Tamam. Afiyet olsun. Hak etti Efe ya. Çok çalıştı gerçekten. Bana yardımı bayağı oldu. Normalde zaten aklım. Halıyı da böyle güzelce ıslattım. Buna kilosu değmez. Çünkü altta dediğim gibi şu ağırlıklar var ya, yüksekte. Dondurmamızı yiyelim. Hemen bunu da halledelim. Ondan sonra koridor halıları var. 3 parça. Bugün iş arandım. Vallahi kendime iş çıkardım. Anne dağılmaları toplayacağız değil mi bunları? Evet.
Ya senin odanın kiri işte. Bundan da çok çıktı, ne diyor öyle? Ama orayı da siz kullanıyorsunuz. Ben kirletmiyorum. Hepimiz var Evet. bu evde. Salon herkes kirletiyor. Misafirler falan herkes. Ama Ayşe suyu kapat anne. suyu kapat. Şöyle bir dikelim, bir de üstünden yine su akıtayım. Evet, Efe'nin halısını da şöyle koydum arkadaşlar. Sandalyelere poşet geçirdim ki suya akmasın diye. Şimdi şöyle koridorun halısını serdim. Diğer parçayı da getirelim Efe. Onu da yan yana ikisi sığar da boydan biraz sıkıntı. Şu üstten katlayarak artık bir şekilde yapacağım. Dur annem, ters sermişsin zaten. Ucunu neydi? Anne Bu taraftan katlayalım. Yukarıdan katlayalım. Öyle olmaz. Ben şimdi diğerini getireyim be. Evet arkadaşlarım, bundan sonrasında videonun nedense sesi yok. Yani o kadar üzüldüm ki çektiğim bütün videoların sesi yoktu. Bilmiyorum, kamerama hata verdi, telefondan kaynaklı mı? Niye böyle oldu bilmiyorum. O yüzden böyle seslendirmek istedim. Emeğim boşa gitsin istemedim. Böyle koridorun iki parça halısını serdim. Bunları yıkarken çok zorlandım. Çünkü boyut olarak oraya büyük geldi, uzun geldi. Katlayarak bir şekilde yıkadım. Ve bu iki halıdan inanılmaz böyle sapsarı su çıktı. Bunu arıtmakta çok zorlandım. Geçen yıl da ben bu halılarımı bahçede yıkamıştım. Ondan önceki yıl ama yıkamacıya vermiştim. Hani diyorlar ya, yıkamacıdan gelen halılardan sarı su işte böyle çıkıyor, giderilmiyor diye. Acaba doğru mu bilmiyorum. Böyle salon ve Efe'nin odasındaki halılardan böyle su çıkmamıştı. Evet, burada da bütün halılarımı en sonunda yıkadım. Bugün çok zorlandım. Bahçede yıkarken beni bu şekilde zorlamıyordu. Yani balkon beni çok zorladı. Bundan sonra pes dedim. Yani yıkasam da diğer halıları yine aynı şekilde bahçede yıkarım. Orada çünkü kocaman bir naylon açıyorum çeşmenin önüne. Böyle su direkt üstüne akıyor. Daha rahat yıkıyorum yani, geniş geniş. Burada çok zorlandım. Dediğim gibi bahçede yıkasam da bu salon halısını mutlaka yıkamacıya veririm. Çünkü çok zorluyor. Kaldırması ayrı dert. Yıkayınca bir de ağırlaşıyor, su emiyor. Tamamen ağırlaşıyor. Böyle halılarımı koydum. Güzelce suyu sırksın. Akşam Emre gelince camdan aşağı sallandıracağım. O zamana kadar hem iyicene suyu da sırkar, aşağı su akmaz. Ve bir de camları silmem lazım tabi. Üstleri değil ama alt camı sileceğim. O kenarları almam lazım. Çünkü bayağıdır silmiyorum. Camlarım da çok kirli. Temiz halıyı tekrar batırmasın. Bakın böyle uçları kurudu bile, bembeyaz. İnşallah güzel bir şekilde kurur sararmadan. Beyaz halılar genelde kuruyunca sarı oluyor ama bakalım hayırlısı. Ertesi günden tekrardan merhaba arkadaşlarım. Bugün de kalan halıları yıkadım ben kahvaltıdan sonra. Ortalığı topladım bir. Ondan sonra 3 parça halım kalmıştı. Salon, yatak odası ve Ayşe'nin odası. Onları yıkamak beni çok zorlamadı. Çünkü bir önceki gün en büyük, en zor halıları elden çıkartmıştım. Öyle bugün onları yaptım. Böyle balkonumla da serdim. Mutfak halısını böyle 2 tane sandalyeyi ortaya attım. Balkonun onun üstlerine serdim. Salon halım karşıda. Yatak odası ve koridorun bir halısı diğer cam tarafında. Öyle koridorun bir tane halısıyla Efe'nin odasındaki halı gösteriyorum şu anda. Koridorun halısı o. Bayağı kurumuş gibi bir şeydi. Çok çok az nemli kalmıştı. 2 tane halım da mutfak camında. Böyle tüm balkonda, mutfağın camında halılarım var. Sığdırabilmek için bu şekilde anca serebildim. Bunlar kurusunlar, güzelce kaldıracağım. Salonun bir kenarına koyacağım, köşeye.
Dediğim gibi daha önce de bahsetmiştim. Köye gitmek istiyorum ama ne zaman gideceğim belli değil. Çünkü Ayşe'nin dişi araya girdi. Yani diş tedavisi var. Ondan sonra da diş teli takılacak. Onun için şimdilik sermeyeceğim. Halıları yıkadıktan sonra şöyle eve üstünden tekrar bir makine tuttum. Viladayla sildim. O yüzden viladan burada yatak odaları silinecek. 2 gündür çok yoruldum. Bugün o kadar değil de dün bayağı bir yorulmuşum. Yani o halıları kaldırmak beni çok zorladı. Hortum da burada hala kaldırılmayı bekliyor. Mutfak desen ayrı dert. Böyle çöpler ayarladım yerde. O atılacak. Böyle evimi sanırım ilk defa böyle görüyorsunuz. Karışık. Ama sonuç olarak güzel olacak. Yani aklımda en büyük dert olan şey aradan çıktı. Akşama da böyle son güllaç yapraklarım vardı artık. Onları da elden çıkarayım dedim. Sütün şekerini kaynattım ama bir tık fazla ısıtmışım. Kaynattım derken ısıttım ama sıcak olmuş. Biraz ılımasını bekliyorum. Bir taraftan da akşama böyle pratik bir yemek arayışındayım. Çünkü hiç zor, oyalayıcı böyle yemekle uğraşasım yok bugün. Dolabımda 3 tane kabak vardı. Patlıcan vardı. Böyle 3 kabak, 2 patlıcan, 2 patates, biber, domates, soğan, sarımsak. Böyle ufak ufak onları doğradım arkadaşlar. Üzerine sıvı yağ, bir su bardağına yakın su koydum. Baharatlarını koydum. Karabiber, pul biber, toz kırmızı biber, az kekik ekledim. Ondan sonra birazcık da biber salçası koydum. Böyle bir sos yaptım. Bunu fırına vereceğim. Ve benim buzluğumda kavurma var. Biraz da ondan ekleyeceğim üzerine. Böyle pratik bir yemek hazırladım bugün. Yanına yufka çıkartacağım. Buzluğumda yufka vardı. Ayranla, soğuk buzlu bir ayranla gayet de güzel gitti. Günü kurtardı en azından. Şimdi bunu fırına veriyorum. Böyle güllacı da hazırladım. Artık onu da dolaba göndereceğim. Günün pratik yemek ve tatlısı diyelim. Yemeğimizi yedik. Bir süre o masa orada bekledi sofra kaldırılmayı. Daha sonra kim kaldıracak? Ben kaldırdım. Çayımı demledim güzel. Böyle tatlıdan birkaç dilim de kayınvalidemlere gönderdim. Artık günün yorgunluğunu atma zamanı. Bizim evde Efe güllacı çok sever. Sütlü tatlıları çok sever. Ayşe hiç tadına bile bakmadı bunun. Böyle onların tatlısını verdim hemen. Güllaç da gayet güzel olmuştu böyle sütlü sütlü. Serin serindi. Sıcak da güzel gitti. Böyle arkadaşlarım. Bir günün daha sonuna geldik. Umarım videoyu severek beğenerek izlemişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.